Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be! Sirke ne olur? Nah sana! Limon ne olur? Sirkesiz bir halta benzemez! Limon! Sirke! Nasılsınız? Beni sorarsanız her zaman söylediğim gibi bomba gibiyim. Evden çıkarken annem turşu almam gerektiğini söyledi. Ben de üşenmedim, yerine geldim. Şu an Mecidiyeköy'de değilim arkadaşlar. Benim evimi bilenler biliyor. Kemerburgaz'dayım. Tarihi Kemerburgaz turşucusunun önüne geldim. Biraz sonra içeriye gireceğim. Bütün medyanın da akın ettiği bu turşucu dükkanı senelerdir 3 kuşak devam etmekte. Eğer limon mu sirke mi diyorsanız bence aşkla yapıyorlar. Gelin içeriye girelim, turşu suyu içelim, turşulara bakalım ve sahipleriyle sohbet edelim. Merhaba arkadaşlar, Halit Demir'le birlikteyim şu an. Turşu almaya geldim ama tezgahın arkasına geçtim. Hatta kendi turşumu yaptım. Bakın, dolardan turşu, dolar yükseliyor. İleride turşusunu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Çoğaltalım değil mi? Aynen, çoğaltalım. Bence abi ben bu videoyu yayınladığımda dolar 11'i bulur. Ne diyorsun? Yok, bence bulmaz. Hadi bakalım, göreceğiz o zaman. Abicim, seni biraz tanıyabilir miyiz? Bu dükkanın hikayesini anlatır mısın bize? Tabii, adım Halit. Turşucu Halit Demir. Nur içinde yatsın Hacı babamın. Toprağı bol olsun. Tek oğluyum. Mazisine gelirseniz 72 sene evvel burası Kemerburgaz patika yollardan gidip gelinen. Aynı dükkan, aynı şey, 72 senedir aynı yerdeyiz. Aynı mesleğe devam ediyoruz. Şöyle ki bakkal dükkanıymış burası. Bakkalda satmak için 15 teneke turşu kuruyor. Tabii o zamanlar fakirlik var. Eğer herkes evde yapıyor turşu, modern diyor. Satamıyor. Satamayınca bir esnaftan rica ediyor, Eminönü toptancısından rica ediyor. Ya diyor, bir 15 teneke turşum var. Getirsem yardımcı olur musun? Tabii diyor. O da çok seviyorlar çünkü acıyı. At arabasına koyuyor. Buradan tıngır mıngır Eminönü'ne götürüyor. O da birine rica ediyor. Ya bir bak diyor, işine yararsa yarar, yaramazsa yaramaz hani gibisini atarsın. Alıyor. Çok beğeniyor. Yarın aman diyor, kaç teneke daha varsa getirin. O zamanlar teneke, lehimli tenekeler hem de. Yani şimdi modernleşti turşu. Doğru, doğru. Diyor, kaç teneke varsa getir. Yok ki diyor, başka, tamam sen bu işi yapsana diyor. Para yok diyor yani. O da çıkarıyor cebinden mor 500 lira. Çok büyük para. 72 sene evvelin yani mor 500 lira. Derken yok diyor, ben bunu ödeyemem bile. Bu Hacı korkuyor. Ya bunu ben sana öylesine veriyorum. Yaparsan yap. Ya olur söylersin, olmazsa şeylersin gibisine. Gidiyor küpleri alıyor. Küplerle ben çocukluğumda hatırlıyorum. Küpün yarısını toprağa gömerdik. Beton dökerdik ki içinden hem rahat alabilelim hem küpün altı. Kaç yaşındaydın peki o zaman? Ben daha yeni doğmamışım. Ha, doğmadan mı hatırlıyorsun bunları? Hayır, benim zamanımda bile küpler vardı. Hani Hacı bu şekilde alıyor. Yani ben 48 senesinde başlıyor. Ben 53 doğumluyum. Ben çok doğmadan 5 sene önce başlamış. İlkokula giderdim. Tenekeliyim der. Gelirdim. Okul önlüğümü çıkardım. İş kıyafetimi. Gücüm yetmezdi tenekeyi kaldırma. Bana yardım ederler, getirirler önüme. Ben lehimlerim, ayakla iterim öbürünü. Tenekenin içinde de yakardım, kömürde havayı ısıtır, öyle lehim yapardım. Düşünün. İlkokul çocuğuyum, o şekilde o zamandan beri çalışıyoruz. Sevdin yani, devam severek ettirdin. Bir işi zaten severek yapmıyorsan yapmayın. Ben bu videonun açılışını nasıl yaptım biliyor musun? Limon mu sirke mi, bence aşkla yapıyorlar. Hadi buyurun girelim dedim. Ama öyle yani gerçekten. Yok, her yerde turşu yiyoruz. Sizinki farklı. Nur içinde yatsınlar. Bu arada rahmetlileri de analım, limonlu sirkeli. O film icabıydı. Film bitti, kavga bitmedi. Ama ne limon ne sirke. Sevgini katarsan çok daha lezzetli oluyor. Değil mi? Ama gerçeğine inmek istiyorsanız
Bazı turşular limonlu, bazı turşular sirkeli olursa daha keyifli yeniyor. Mesela bir patlıcan dolma veya bir pancar. Sirkeyle olursa daha keyifli yeniyor. Diğerleri de limonlu ama hepsi değil. Bu arada mesela bir lahana. Lahananın içinden çıkan gazdan ötürü ekşilik, fermentasyon esnasında çıkan ekşilik senin limonuna da 10 basar, sirkene de 100 basar. Kendi ekşilik mükemmel. Yeter ki suyunu devir daim yapacaksın. Bir avuç nohut atacaksın fermentasyon için. Evet. O mükemmel bir lezzet ve tat veriyor. Onun için ne limon ne sirke. Peki, bence sevgi. Ev hanımlarına bu şekilde mi öneriyoruz yani? Çünkü Kesinlikle. bazıları yapmak istiyor, beceremiyorlar. Hayır, çok basit aslında. Onu da tiyosu var mı? Bir şey çok var kısa, mı? yok yok. Şöyle 5 litrelik bir kavanozu baz alırsak. Aynen. Onun içine yarısına kadar normal içtiğiniz sudan ona 4 yemek kaşığı turşu tuzu veya kaba tuz tabir edilen turşu tuzu karıştırıyorsunuz. Bir kaşık limon tuzu, bir avuç nohut, bir baş sarımsak ezerek koyarsanız hava almayan kabını da kapattınız. Çabuk yemek istiyorsanız güneşte yalnız günde bir kere veya 2 günde bir kere ters yüz edin. İçindeki su devir daim yapsın kavanozun içinde. O şekilde güneşe koyarsanız 15 günde 20 günde olur. Kışlık atıyorsanız serin bir yere atın. O yavaş yavaş olur. Ben yanlış biliyormuşum o zaman. Bak bütün atıyorum sarımsakları, biber, sarımsağı. Hayır, siz turşusunu kuruyorsunuz. Ezmek gerekiyor diyorsun. Mümkün mertebe püresini çıkarırsanız lezzeti yayılsın içine. Hani siz bütün attığınız zaman bizim bütün sarımsak turşusuna benziyor. Turşusunu kurmuş oluyorsunuz. Aldım hani tüyoyu. tadını katmak istemiyorsunuz. Evet, aldım tüyoyu. Ben de hemen yanında dükkan açacağım şimdi. Bekleriz. Şimdi o dikkatimi çekti ya. Yan yana. Akrabalar da var galiba. Tabii şöyleydi. Kardeşinin yeriymiş soldaki yer. 1948. Yan taraftaki komşumuz 1988. Yan taraftaki yeğenim, ablamın oğlu beraberdik. Ayrıldı. Hani iş etti. Yan tarafa açtı. Hatta Hacı Salih dediği Hacı Salih Demir yaptı. 1996. Karşısı da 1999 senesinde açıldı. Ve 2021 Nilgün geliyor dermişim. Yo, mutlu olurum. Ne kadar çok çoğalırsak daha çok pazar oluşur. Doğru. Daha ama çok yan yaparsın. yana da yani. Bir de kalitenin daha çok seçici olur. Evet, Sen doğru. daha güzel sıyrılırsın. Yeter ki ben ne iş direkt yaparsan mesela yap. buraya geliyorum. Diğerlerini bilemeyeceğim. Ama ne iş Ama yaparsan sormak yap. da istedim. Önce imanına, sonra eline, Aynen. sonra kalbine, kendine güven. Aynen. Peki abicim, yani ben biber turşusunu bilirim, havucu bilirim. Normal bu kornişonu bilirim ama o kadar çeşit var ki. Yani kaç tane turşu mevcut burada? Bir dolu turşu var. Biraz sonra kameramanım ayrıntılarını da alır ama kaç çeşit var şu an yahu? Şu anda 43-45 çeşit var ama bunu bayağı. 145'e de çıkartabilirsiniz. Ne kadar meyve varsa, ne kadar sebze varsa hepsinin turşusunu kurabilirim. Bunlar daha fazla sirkülasyon yapan, daha talep gören turşular olduğu için bunlara ağırlık veriyorum. En çok hangisi rağbet görüyor? En çok hangisini En istiyorlar? çok lahanadır. Sonra salata gelir, sonra biber gelir. Ondan sonra diğer çeşitler. Anladım. Peki insanların da turşusunu kurabiliyor musun abi? İnsan hariç. Kanunlarla başım belaya girmesin. Yapma, gözünü seveyim. Yoksa evde kalmışlara diyorlar ya, turşuyu kuracağım falan. Ben o turşucu değilim ama. Onu da ayırın beni lütfen. Sen 2. sezonsun. 3. sezonda da ben devam etmek isterim. Sevgili Egemen'i gördüm biraz önce dükkanda dolaşırken. Birinci nesil. Birinci nesil, ikinci nesil ben. Çocuklarım üçüncü nesil. Şimdi onunla çalışıyorum. Hepsi geliyorlar mı buraya Hepsi yardıma? geliyorlar. Kızlarım var, 2 tane evli kızlarım. Onlar dahi çocukluklarından beri turşu işinde ustalardır. Şu an yönetebilecek kapasitedirler hepsi. Süper. Hepsi yönetirler. Hepsinin çocukluğundan beri hep iç içe bu şekilde büyüdüğümüz için Allah'a şükür olsun. Süper. O zaman ben bir Egemen'i bulayım. 3. kuşak olarak. Biraz da onunla sohbet edeyim. Tamam, çok iyi olur. Ağzına sağlık. Zaten yavaş yavaş bırakayım yani. Bırakayım, onlar devam etsin. Bak annem biber dolma turşusu istedi. Sen bana onu hazırla o arada. Dur, hazırlatır. Egemen hazırlasın. O daha güzel, eli yatkındır. Tamam yavrum. Şimdi Egemen'i çağırıyoruz. Aynen. Hadi bakalım arkadaşlar, Egemen gelsin. Evet arkadaşlar, Egemen Bey'i buldum ben. 3. nesil olarak kendisi de burada devam etmekte. İşinin başında. Nasılsın Egemen'ciğim? Çok şükür, size sormadım. İyi, benden uzun musun sen yahu? Baban kısaydı. Evet. Sen anne tarafına mı çektin? Allah'tan anne tarafına çekmişim. Sağ olsun Boşnak annem. Buradan ellerinden öpüyorum. Yapımında emeği geçen herkese çok teşekkürler. Efendim, benden de sevgiler, saygılar. Sağ olun. Babadan gelmiş bir meslek bu. İşini seviyor musun yoksa hani zoraki mi yapıyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Şöyle, babadan da değil. Benim için bu arada dededen... bir şey söyleyeceğim.
arkada bir şeyler yuvarlanıyor. Ne oluyor? Kurum devam ediyor arkada çünkü. Turşu kurumu var bir taraftan aktif öyle olarak. mi? Evet. Çalışıyorlar. Biraz önce böyle bir ses duymamıştık biz de onun için. Şu an bir taraftan başladı. Bu işte. turşu Arkada kurulurken ne oluyor? Bidonu böyle şey mi yapıyorlar? Yuvarlıyorlar mı? Ters düz bidonlar falan önce yapıyorsunuz temizleniyor ya. şu an. İşte temizlenirken bir alt üst yapılıyor tekrar içi dezenfekte ediliyor. Sonra kuruma basıma O bayağı gidiyor. sesli bir işmiş yahu. Tabii biraz Ben şimdi zor da bir dikkatimi iş. çekti. Tamam Egemen sen onu boş ver şimdi. Baba mesleği de baban gitti mi? Allah Allah Halit abi gitmiştir sorayım sana. İşini seviyor musun zoraki mi yapıyorsun? Çok. Yani şöyle çocukluğumda bir dönem evet bir uzaklaşmışlığım olmuştu fakat sonra şunun farkına vardım. Gerçekten çok seviyorum çünkü teknik olarak bu işin içine doğdum ve bir misyonla doğdum. Üçüncü Evet. nesil olarak devam Aynen. ettiriyorum ben. Deden tam arkanda duruyor. Rahmetli Hacı Vallahi. Salih Neyse Demir. şu bir şey olsun. Nurlar içinde Çekimimiz yatsın. bitsin Sağ onu da olsun yakın bize planını zamanında alırız. bir Burası çalışma bakkalmış. Tabii. Babam Burası bahsetti. önce bakkal olarak başlıyor. Şaka Sonra gibi. dedemin bir tüccarla tanışması sebebiyle turşuculuğa dönüyor. 1948'de yani tam 72 sene önce. Tam anlamıyla turşucu dükkanı oluyor burası. Ondan beri de böyle işte. Kaçta başlıyorsun güne? Ben Dükkan kaçta başlıyor? benim için gün 6'da başlar. 7'de de bismillah der. Dükkanımızı Sen açarız. şanslılardansın o zaman. İşleyen demir ışıldar. Her Çok zaman teşekkür genç ederim. kalacaksın. Bu çok güzel bir şey. Yeni nesil çünkü 12'lerde, 1'lerde, 2'lerde kalkıyor. Biliyorsundur sen de. Ben yani yapım hep böyleydi. Çocukluğumdan beri hep erken kalkan bir adamım. Çünkü bu dükkana başladığımda daha 6 yaşındaydım. Kusura bakma ya çok güzeller de. Afiyet olsun. İstediğin var yiyebilirsin. Annem Bizim bu arada biber turşusu istedi sen hazırlayacak mısın? Hemen. Halit abi dur gitme bir daha çok bir büyük dakika. yerden gelmiş ama. Aynen. Biber hangisi oluyor ki ben bilmiyorum. Şunların hepsi biber galiba değil mi? Şimdi O bu- direkt sivri biber gibi olandan istedi galiba. Bu bölüm olduğu gibi biber bölümlerimiz çok acı, orta acı ve hafif acılar diye devam ediyor. Çok Acısı acı. biber. Anne Antepli çok acı istemiştir kesin. Şahane. Egemen peki bir şey soracağım. Oraya geliriz de normalde ne yapıyorsun? Ben Ayrı bir normalde- mesleğin var mı? Okuyor musun? Nedir ne Tabii, değildir? Bilgi Üniversitesi Sağlık Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Sağlıkla ilgili. Evet. Kısmet olursa bu sene bitiyor. Aynı zamanda yaptığım freelance birkaç işim daha var. Fakat her günüm burada geçiyor. Günümün 16-17 saati ortalama bu dükkanda geçiyor ve bu dükkanda geçirdiğim vakitten inanılmaz keyif alıyorum. Okulda başarılı mısın? Nasıl ders çalışmaya vakit Gayet buluyor iyi musun? gidiyor. Yani yüksek bir ortalamaya sahibim şu an. Çok şükür ikisini bir arada götürmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Süper. Arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle yan profil göründün hep. Hem yakışıklı, hem zeki, hem de sabah 6'da kalkıyor. Bilmem anlatabildim mi? Estağfurullah. Bu arada bu videoyu beğendiyseniz eğer bize güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.